Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sevimli not defteri ve gösterdiğim şekilli bantları yapıyoruz. Yapıma ilk olarak defterle başlıyorum. İlk olarak renkli bir kartondan istediğim büyüklükte dikdörtgen bir parça kestim. Bunu ikiye katlayarak defterimin kapağını oluşturdum. Kapağın ön kısmına kalp şekli çizdim ve bunu maket bıçağıyla çıkardım. Şimdi burada asetat kullanacağız. Eğer evinizde asetat yoksa alternatif olarak böyle bir yoğurt kapağı kullanabilirsiniz. Daha iyi göstermek için şeffaf bir yoğurt kapağı aldım. Bunun kenar kısımlarını kesiyorum, pürüzlerini alıyorum ve daire şeklinde kalan kısmı kullanabiliriz. Şimdi kartondan çıkardığım kalp şeklindeki parçamı alıyorum. Bu parçamı kalıp olarak kullanacağım ama bir tık daha büyüğünü kesmem gerekiyor. Asetattan biraz daha büyük bir parça kestim. Asetattan kestiğimiz parçayı kalbimize yapıştırmak için çift taraflı bant kullanıyorum. Banttan ufak parçalar kesip kalbin etrafına yapıştırıyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Burada isterseniz sıcak silikon veya sıvı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Şöyle bütün kalbin etrafına çift taraflı bantla geçtim. Üzerine asetattan kestiğimiz parçayı yapıştırıyoruz. Ayrıca hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm birkaç videomu açıklamalar kısmına ve yukarıdaki bağlantıyı ekliyorum. Onları da göz atmayı unutmayın. Şimdi iç kısmına biraz pul döküyorum. Kalbin sadece kenar kısımları yapışacak şekilde yapıştırıcı sürdüğüm bir parça kağıdımı üzerine yapıştırıyorum. Şimdi defterimizin kapağını biraz süsleyelim. Hem defterin kapağını süslemek hem de çift taraflı bandın yarattığı o kötü görünümü kapatmak için önce bir şönille üzerine de pompon yapıştırarak defterimin kapağını süslüyorum. Burada elinizde ne varsa iple, düğmeyle, pomponla, şönille ne varsa onunla süsleyebilirsiniz. Kenar kısmına yapıştırdığım pomponlar özellikle çok güzel bir görüntü verdi. Ben defterimi bu şekilde süsledim. Siz isterseniz üzerine yazı yazabilirsiniz veya stickerlar yapıştırabilirsiniz. Evde sticker nasıl yapılır merak ediyorsanız bağlantıya tıklayıp o videoma da gidebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmına hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm bir sürü video koydum. Onlara da bakmayı unutmayın. Şimdi not defterimin iç kısmını hazırlıyorum. Ben renkli A4'ler kullandım, beyaz da kullanabilirsiniz. Onu ortadan ikiye katladım ve kenar kısımlarını dalgalı şekilde kestim. Kapağın orta kısmına yapıştırıcı sürüp defterimin yapraklarını yapıştırıyorum. Defterimizi tamamladık. Şimdi kurumaya alalım. Arkadaşlar kuruduktan sonra videoda göstermeyi unutmuşum. İlk sayfayı da kapağa yapıştırdım. Bu şekilde daha güzel göründü. Çok tatlı bir defter oldu. Şimdi defterimizi süslemek için desenli bantlar yapıyoruz. Ben renkli bir kağıt kullandım. İsterseniz beyaz da kullanabilirsiniz. Bu kağıdımın üzerine 1 santim aralıklarla çizgiler çektim. Bu çizgilerin iç kısımlarını keçeli kalemlerle istediğim şekli çiziyorum. Böyle kendi yaptığımız ürünlerde biraz hatalar olabiliyor. Bazıları büyük, bazıları küçük oluyor. Bazen yamuk oluyor, bazen dışarıya taşırıyoruz. Ama bence bunlar kendi yaptığımız ürünlere ayrı bir tatlılık katıyor. Çünkü bizden bir parça olduklarını gösteriyor. O yüzden hani resminiz güzel değilse bile sadece içinizden geldiği gibi şekiller çizin. Ve inanın en güzeli sizin yaptığınız. Bantlar için şekil örnekleri isterseniz açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan böyle şekillerin örneklerine bakabilirsiniz. Size fikir olur. Ayrıca bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımda bir sürü etkinlik videoları var ve her hafta yeni etkinlik videoları atıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şekilleri çizmeyi bitirdim. Şimdi aralarına çektiğim çizgileri silgiyle temizliyorum. Bir makas yardımıyla fazlalıklarını kesiyorum.
Şimdi kağıdımın üzerini koli bandıyla kaplıyorum. Kenar kısımdaki bantların fazlalıklarını da alıyorum. Bu şekilde tamamladım. Şimdi arka kısmına çift taraflı bant yapıştıracağım. Bu şekilli bantları yaparken birçok farklı yöntem denedim. Rulo şeklinde sarılmasını denedim mesela veya çift taraflı bandı açıp üst üste yapıştırmayı denedim. Ama onlarda bir süre sonra bu bantlar kullanılamaz hale geliyor. Veya ilk katı açılıyor, diğer katları açılmıyor. O yüzden en güzel yöntem bunu benim gösterdiğim şekilde saklamak. Çünkü bunları yaparken belirli bir emek harcıyoruz, para harcıyoruz ve bunların boşa gitmesini istemiyorum. Size yanlış bir şey de göstermek istemiyorum. O yüzden benim yaptığım gibi yaparsanız emin olun bir dönem boyunca bütün defterlerinizi bu bantlarla süsleyebilirsiniz. Şimdi şeritler halinde kesiyorum ve bantlarımı kullanıma hazır hale getiriyorum. Şöyle yaptığım diğer bantları da göstereyim. Bunlarla defterlerinizi süsleyebilirsiniz. Şarj aletinizin kablosuna sarabilirsiniz. Hediye paketlerinde kullanabilirsiniz. O kadar çok kullanım alanı var ki çok tatlı oluyorlar ve istediğiniz şekilde, istediğiniz büyüklükte yapabiliyorsunuz. Şimdi size şöyle hazırladığım defteri süslerken bantlarımı da daha ayrıntılı göstereyim. Hem deftere hem de yaptığım bantlara bayıldım. Gerçekten çok tatlı oldular. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Daha çok videoda görüşmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.